Paris, kimine göre aşkın, kimine göre tarihin, kimine göre kültürün, kimine göre ise şarabın başkenti. Louvre Müzesi'nin, Eyfel Kulesi'nin, Şanzelize'nin ve Notre Dame Katedrali'nin bulunduğu kent. Geçmişi 40 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. İsmini Galyalı bir kabile olan Parisilerden aldığı söylenmekte. Önceki dönemlerde yani tarih öncesi dönemlerde suyun şehirlere getirilmesi sıkıntılı olduğundan dolayı şehirler genellikle su kenarlarına inşa edilirlerdi. İşte Paris'te böyle bir su kenarına, Seine Nehri'nin kenarına inşa edildi ilk önce. 777 kilometre uzunluğundaki Seine Nehri kıvrılarak Manş Denizi'ne doğru akarken Paris'i ikiye ayırıyor. Paris'te iki yakasını bir araya getirmek için toplamda 37 tane köprü inşa edilmiş. Bu köprülerden en ünlüsü ve en görkemlisi 3. Alexander Köprüsü. Köprü 1900 yılında inşa edilmiş. Bunun yanında Seine Nehri akış güzergahı üzerinde 3 ayrı adacık oluşturmuş. Bu 3 ayrı adacıktan ikisi şehir merkezine denk gelmekte. Ve birisinin üzerinde ise Notre Dame Katedrali yükselmekte. Bunlar nehrin Parisliler açısından iyi tarafları. Bunun yanında kötü tarafları da var. Bunlardan ilki nehrin aşırı yağışlarda sel riski oluşturması ve taşkınlara sebep olması. Taşkınlar ve seller Seine Nehri'nin diğer karanlık ve kötü tarafının yanında biraz daha masumane kalıyor. Çünkü diğer kötü ve karanlık tarafı içerisinde bulunan cesetler ve intiharlar. Geçtiğimiz yıllar içerisinde Antalyalı bir iş adamı arabasıyla nehre uçarak intihar etmişti. Ancak bunun yanında Fransızlar açısından daha önemli olan olay, Siyah Prenses lakaplı ünlü model Katusha Nia'nın cesedinin nehirde bulunması. Ancak bütün bunların arasında daha da önemlisi ve daha da ünlüsü videomuzun da konusu olan Seine Nehri'nin gizemli kadını. 1880 yıllar Paris Seine Nehri'nde bir kızın cesedi bulunur. Ceset otopsiye götürülür. Tecavüz ya da darp izine rastlanmaz. İntihar olduğu düşünülmektedir. Henüz 16'sında bile değildir. Daha sonrasında ceset teşhis amaçlı teşhir edilir. Kimi kimsesi çıkmaz. Cesedin otopsisini yapan doktor cesedin o andaki yüz ifadesinden o kadar çok etkilenir ki bunun bir kalıbını çıkarmak ister ve maskesini yapar. Bu antik Mısırlılardan günümüze kadar ulaşan çok eski bir tekniktir. Önce yüz nemlendirilir, daha sonrasında ise alçıyla kaplanır sıkı bir şekilde. O kadar net sonuç verir ki yüzdeki en ince detaya kadar ve saçtaki en ufak kıvrıma kadar ortaya çıkarmaktadır. Günümüze kadar ulaşan maskeler arasında Dante'den Sir Isaac Newton'a kadar birçok kişinin maskesi yapılmıştır. En son yapılanlardan birisi de işte bu gizemli kadına aittir. Maske yapıldıktan sonra bir anda ünlenmeye başlar ve birçok edebiyatçıya esin kaynağı olur. Hatta o kadar çok ünlendi ki 1900'lü yılların başında çoğaltılıp satışına başlandı. Bugün dahi satışı halen devam etmekte. 275 dolar gibi bir rakamı gözden çıkardığınız takdirde internet üzerinden sipariş verip bu maskeye sahip olabiliyorsunuz. Peki bu yüz nasıl oldu da dünyanın en çok öpülen yüzü durumuna geldi? İnsanlar maskeyi satın alıp duvarlarına astıktan sonra her gün şefkatle öptüler mi? Hayır. Ya da bu bir hurafenin parçası mı? Hani güneş şans getirirsin diye öperek mi başlıyorlardı? Hayır. 1950'li yıllara gelindiğinde Asmund Lardal isminde Norveçli bir oyuncakçı oğlunu boğulmaktan son anda kurtarır. Suni teneffüs yaparak kendisini hayata döndürür. O noktada fark eder ki ilk yardım eğitimi gerçekten önemlidir. Ve ilk yardım eğitiminde kullanılmak üzere o güne kadar tasarlanmış bir manken bulunmamaktadır. Bu mankenin üretimi konusunda ve tasarlanması konusunda ısrarcı olur. Öncelikli olarak manken bir kadın vücuduna sahip olmalıdır. Daha sonrasında ise yüzüne gelindiğinde Seine Nehri'nde hayatını kaybeden o gizemli kadının yüzünü kullanmaya karar verir. Asmund Lardal'ın ilk mankeninin üzerinden 70 yıl kadar bir süre geçti. Bu süreç içerisinde milyarlarca insan bu mankenler üzerinde ilk yardım eğitimi aldılar. Ve milyonlarca insan bu eğitimler sayesinde hayata tutunmayı başardılar. Her ne kadar birçok esere konu olsa da Seine Nehri'nin gizemli kadını hali hazırda milyonlarca insana hayat vermeye devam ediyor.